Murat hoş geldin. Sanırım ağzında bir şeyler var. Tam yemek yerken yakaladım bizi. Hoş bulduk. Hoş geldin Hoş bulduk Emrah. tekrardan. Böyle samimi bir ortam olsun istedim. Murat benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Karavanlara ilgi duyuyor ama karavanlar hakkında çok bir bilgisi yok. Bugün böyle bir sohbet olsun istedim. 8 yaşındaki oğlum Uzay da bizim için kek yapmış. Vay. Teşekkür ederiz kendisine. Buradan da selam Uzay söylüyorum. öpüyoruz gözlerinden. Uzaycığım ellerine sağlık oğlum tekrardan. Teşekkür ederim. Kahvelerimizi de aldık. Şimdi böyle güzel bir sohbet edelim istiyorum. Karavanlara yönelik. Yeni birisi karavana başlarken neye dikkat etmeli, ne yapabilir? Aklına takılan Murat'la ilgili daha önceden hiçbir şey konuşmadık. Özellikle bana sordu ne konuşacağız, ne edeceğiz diye. Ben hiçbir şey söylemedim. Dedim ki normal sohbet edelim. Samimi bir ortam olsun. Ben aslında şöyle benim seslendirdiğim gayet böyle grafiklerle işte dışarıdan aldığım görüntülerle falan bir video hazırlamayı düşündüm. Sonra dedim ki daha samimi bir şey yapalım. Böyle sohbet tadında olsun. Kahve ve kekle bu samimiyeti Evet. pekiştirdi. Ve Murat'la birlikte daha güzel bir ortam olacağını düşündüm. Böyle bir şey düşündüm. Çok fazla bu pandemiyle birlikte artık çok fazla karavanla ilgili, işte kampla ilgili videolar Instagram'da ya da diğer sosyal medya hesaplarında görür olduk. İnsanlar da merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Şimdi karavan özellikle insanlar alırken neye dikkat etmesi gerekiyor? Neye göre seçmesi gerekiyor? Şimdi aile nasıl bir karavan alması gerekiyor bilmiyor. İnsanları bu anlamda yönlendirecek ayrıntılı bir sayfada çok fazla göremiyoruz. Sizin kendi sayfanız var, yönlendirdiğiniz sayfanız var. Sosyal medya hesabını da yıllardır, uzun süredir kullanıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bu karavan tanıtımı ile ilgili çok tecrübelisiniz. Fakat ben tamamen cahilim bu konuda. Estağfurullah. Şimdi aklıma birkaç bir şey geliyor. Şimdi Aklına evcil, gelen her şeyi evet, sorabilirsin. yani Böyle samimi bir sohbet atıyorum ortamı olsun. köpeği ya da kedisiyle karavanla seyahat etmek isteyen çiftler olduğu zaman bunlar alabiliyor mu bu karavanları? Kiralayabiliyorlar mı? Ya da neye göre tercih etmeleri gerekiyor? İşte gidecekleri bölgeye göre ya da iklime göre nasıl karavanlar tercih edilmesi gerekiyor? Çok güzel sorular. Karavanlarda mesela en çok Ben rastlanan rastlanan sorunlar ne olur uzun yolculuklarda, kısa yolculuklarda? Yola çıkmadan önce neleri kontrol edilmesi gerekiyor karavan arabalarında? Mesela bunlarla ilgili bize bilgi verebilirsiniz. Hem ben bilgi sahibi olmuş olurum bu anlamda, hem de bizi izleyecek olan değerli konuklarımız diyelim artık. Bizi nerede izliyorsalar bizi oraya bir yerde misafir etmiş olacaklar. Ben bir aile gibi görüyorum ben izleyenleri. Çünkü sağ olsunlar yurt içi olsun, yurt dışı olsun gördükleri zaman ilgi gösteriyorlar. İşte ziyaretime geldiği zaman tatlı kek, börek, çörek getiriyorlar. İşte yurt dışında sizi alalım, yemeğe götürelim, işte kahve içelim, zaman varsa işte gezdirelim sizi Artık o gibi samimiyeti güzel. aldıktan sonra aileden biri gibi oluyorsunuz. Evet, Aslında yani bu videolarla onların evlerine, iş yerlerine ya da bulundukları yerlere biz misafir oluyoruz, konuk oluyoruz. Bizim haberimiz yok ama evet. bu güzel bir şey aslında. Yarın öbür gün de yolda karşılaştığınız zaman sizin işte yaşadığınız olay gibi sanki 40 yıldır tanışıyormuş gibi muhabbet edebiliyorsunuz. Bir fikir alışverişi yapabiliyorsunuz. Kesinlikle. Karşı taraf bizi görmüş oluyor ama biz onları görmemiş oluyoruz. Değişik bir duygu. Şimdi sorularını şöyle özetleyelim. Ben her zaman şunu tavsiye ederim. İster motokaravan olsun, ister çekme karavan olsun. Öncesinde bir kiralamanız gerekiyor. Yani Tecrübe kiralayıp etsinler. bir iki gece kalmanız gerekiyor. Çünkü bu dışarıdan göründüğü gibi bir şey değil. İşte küçük bir yatağımız var, küçük bir banyomuz var, küçük bir mutfağımız var. Her şey küçük. Burada kalacaksınız 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi kaç kişiyse artık. Yani bu yerin daralmasının getirdiği sıkıntılar olabilir. Bazıları rahat edemiyor. En önemli şey kiralama. Kiralama demişken bir sürü kiralama firması var. Sizin önerebileceğiniz var mı peki Şimdi firmalar? bu videonun da sponsoru olacak. Hı hı. Camper Logi diye bir e, sistem geliştiriliyor. Bu nasıl bir şey? Bir platform. Bu platformda kiralık Yeni bir karavanları uygulama mı hazırlanıyor hem şu an? uygulaması var hem web sitesi var. Hı hı. Buradan siz kiralık karavanları görebiliyorsunuz. Onlar işte yorum da yapılıyor. İşte bu firmayı yorumlar açık olduğu için, Değerlendirebiliyorlar değerlendirmeler kiralayanlar. açık olduğu için siz
bir nevi referanslı bir Evet. firmayı bulabilirsiniz bu şekilde. Aslında riskli bu. Yani işini iyi yapmak zorundasın böyle bir şey olduğu zaman. Şeffaflık aslında burada var. Tabii. Yorumlama olması. Bu güzel bir şey aslında. Yani kullanıcı için, tüketici için çok önemli bir ayrıntı. Kesinlikle. Böyle bir şey olması Yani güzel. ve her şey bir arada olması da güzel. Şimdi ben detaylarına değineceğim. Mesela bu platformda satılık karavanlar da var. Hmm. Ayrıca tamir bakım da var. Ayrıca kamp alanları da var. Oo. Şimdi sen karavancılığa başlayacaksın. Hatta bir blog kısmı da var. Orada yazılar var. İşte önemli yazılar. Benim de bir yazım paylaşılacak yakında. Hı hı. Orada da camper van alırken neye dikkat edilmeli? Bu hataları yapmayın şeklinde bir başlığı olacak. Oradan Güzel, da dikkat insanları edersin. yönlendirmek çok önemli burada. Çünkü kötü bir Kesinlikle. tecrübe karavan almasından vazgeçebilir insanların. Hem Yani onun ilk hem onu vazgeçir hem etrafındaki insanları evet, vazgeçirir. evet, O evet. kadar Yani ilk önemli. izlenim çok önemli, ilk tecrübe çok önemli. Bu anlamda hani bilgi sahibi olarak hareket etmek çok daha doğru. Sizin işte burada yönlendirmeniz, Camper'ın böyle bir sayfa oluşturması insanların işini kolaylaştıracak açıkçası. Evet, bana ilk bahsettiklerinde tebrik ettim kurucularını ve şunu söyledim. En çok bana şu soruluyor. Mesela Manisa'ya gittik. Hı hı. Karavanımızın hidroforu yani suyu pompalayan cihazı bozuldu. Biz bunu nerede değiştirebiliriz? Hmm. Değiştirtebiliriz. İşte Fethiye'ye gittik. İnvertörümüzde sorun var. Nereye götürebiliriz? Çünkü bizim de hakim olduğumuz kısımlar var ama her şehri bilemiyoruz. Hı hı. Her şehirde güvendiğimiz insan yok. Bildiğimiz insan var Evet, ama en çok güvendiğimiz insan korkuları yok. arızalanırsa, yolda kalırsan ne yaparım? İşte tatilim, seyahatim, planlamam, işte bana zehir olursa düşüncesi. Kesinlikle. Korkuları var aslında insanların. Bence korkmakta da haklılar. Bugün mesela İtalyan bir çifte denk geldim. King Karavan'a gelmişlerdi. Bir basit bir arızası vardı gerçi. Bir lehimle halledilebilirdi ama şunu düşündüm. Bu arada Engin Bey ve Halit Bey'e de selamlar buradan King Karavan'dan. Mesela ücret almadılar. Ha, güzel. Problemlerini çözdüler, ücret almadılar. Şunu düşündüm. Kötü niyetli bir karavan tamircisi olsaydı onlardan 2000, 3000, 5000, Ya 10 evet, bin bir para talep edebilirdi. var olmayan bir sorunu varmış gibi yapıp Kesinlikle yani daha işte fazla para biliyorsunuz almak için yapılabilir. oyalanırdı, bir şeyler Yani iş yapardı. etiğine aykırı. Yani Maalesef. İtalyan bir çifte de böyle bir jest yapmak bizim ülkemiz insanın içinde güzel bir imaj olmuş Ben olur. de çevirmenliklerini yaptım. Biz de Kadın, teşekkür ederiz tüm kadın karavandaki arkadaşlara. ısrarla para vermek istedi. Var. İşte Halit Bey yok diyor, önemli değil diyor, basit bir şey Çünkü diyor. çok alışık değiller onlar bedava bir şey yapılmasında. Ne oldu biliyor musunuz? En son tam içeri girerken kadın peşimizden koştu, parayı verdi tekrardan. Dedi ki bunu en azından şey verin. Yapan ustaya verin dedi. Vay ne güzel. Bahşiş olarak verdi. Kahve de ısmarladı bize. Teşekkür ederiz kendilerine de. Bu videoyu izliyorlardır büyük ihtimal. Yani böyle şeyler güzel. Şimdi Şimdi konu da çok arıza olduğu dağıtmayayım. zaman şehir dışına çıktı. Ne yapabilir? Yani korkusu, tedirginliği o. Burada bir teknik servis var mı? Ya da yönlendirmesi var mı Kesinlikle. Türkiye'nin her yerine? Ve güvenilir mi? Evet. Bu konuda uzman Evet. mı? Ve şöyle saat 2'de 3'te bizi arayamaz. Yani tanıdığı birine de soramaz. Evet. Nasıl bulacak? Böyle bir platforma ihtiyaç var. Hem Türkiye için hem Avrupa için bence Ya bu ihtiyaç var. kiralama, satın alma yanında bir de teknik servis hizmeti de veriyor. Teknik servis hizmeti vermiyor aslında. Teknik servis hizmeti verenlerle teknik Sizi buluşturuyor. servise ihtiyaç duyanları buluşturuyor. Ya güzel. Pardon. Güzel. Yani bence gerekli bir şeydi. Buradan da Camperlogy'yi tekrardan tebrik ediyorum. Bu alanda özellikle. Ama sadece bu da değil. Pek çok farklı alanda. Yani karavana ve tiny house'a dair, kamp alanına dair. Yani çadır kampçısı da olabilirsiniz. Bana bu da çok soruluyor. İşte İstanbul'a yakın bir kamp alanı var mı? Çünkü sen mesela karavancılığa başlarken ben sana ne dedim? Bir karavan kirala dedim. Evet. Nereden kiralayacaksın? Bak bu platformda sana kiralık karavanlar görülüyor. Firmalarda görünüyor. Buradan kiralayabilirsin. Müşteri yorumları, Kamp tecrübeleri alanı. de görünecek. İkinci soracağın şey senin şu olur. Kamp alanı. Evet. Üçüncü Güvenilir. soracağın şey şu olur. Ben karavan kullanırken nelere dikkat edeyim? İşte bu da blog kısmında yazıyor. İşte Evet. karavan Kullanırken hayatı ve nasıl? seçerken nelere dikkat Seçerken. edecek? Çünkü herkesin karavandan beklentisi aynı olmayabilir. Yani Kesinlikle. az önce de mesela artık insanların çoğu hayvan besliyor. Kedi, köpeği olan insanlar var. Onlar nasıl bir karavan seçmeli? Peki buna müsaade ediyor mu camper? Bu karavan kiralamalarında evcil hayvanlara? Şöyle aslında Camperlogy bir platform sadece. Hı hı. Yani pek çok platform gibi sadece ihtiyaç duyanla ihtiyacı sağlayanı Bir köprü görevi bir araya görüyor. geliyor. Bir köprü görevi görüyor.
O yüzden hani Camper Lodge buna izin verir mi, vermez mi? Ondan ziyade Camper Lodge sayfasındaki ilanlardan kim izin veriyor, kim izin vermiyor, Evet. buna bakmak Evet. lazım. Ha, güzel. Ama Bu evcil ayrıntıyı da paylaşabilir kiralayacak olanlar o sayfa kesinlikle içerisinde. bu videoyu izleyeceklerdir umarım. Evet, Onlar o kısmı eklerler. Mesela açıklayabilirler. karavan kiralamada evcil hayvana müsaade var mı yok mu diye bir seçenek Evet. ekleyebilirler. Evet, bakın bu şu an sohbet esnasında çıkan bir şeydi bu. Evet. Yani senin Belki bu- önerinde bence ciddiye Evet. alacaklardır. Evet. Ya çünkü çok fazla evcil hayvan olan var. Bırakmak istemeyecektir karavanla seyahat etmek için. Eğer izin verirse de tabii burada kiralayanlar için de artı bir şey olur. Artı olmuş olur. Tabii. İzin verenler farklı bir fiyat Yani politikası kişi izleyebilir. sayısı karavanlarda önemli mi? Yani yola çıktığı zaman kişilerin atıyorum 2 kişilik bir çiftten daha fazla alabilirler mi karavanlar? Mesela 4 kişiye 5 kişiye müsaade ediyor mu? Çünkü kalabalık bir kitleyle yolculuk etmek isteyecek olanlar da olabilir. İşte tek başına çıkıp belki yol üzerinde arkadaşlarını alabilirler. Yani bu yine sayıyı arttırmakla ilgili. Mesela şöyle söyleyeyim. Buradan tek kişi çıktı. Şöyle. Antalya'da 5 kişi oldu. Ya şunun için söyle olabilir yani sosyal birisi eğer toplaya gidebilir insanları. Yolda kalanları toplayabilir bu arada. Şunun için Çatıya soruyorum. adam Yani, alıyormuş Hindistan'daki gibi. ya ev gibi düşünün artık. Sonuçta 1+1 eve. Siz 5 kişi 4 kişi ev sahibi izin verir mi yani? İzin vermiyor. Vermeyen ev sahipleri var. Tabii yani ki kiralamada bunu- kişi tabii. sayısı önemli. Kişi Bir de sayısı- yatak limiti var. Ya insan diyebilir işte benim için yatak önemli değil, koltukta da seyahat edebilirim, gidebilirim. Ama tabii içinin yıpranmaması, karavanın yıpranmaması, kişi sayısı da çok önemli. Nasıl kullanacağı, Tabii. nerede kullanacağı. Atıyorum kalabalık grupla bir etkinliğe mi gidecekler ya da bir uzun soluklu bir seyahate mi gidecekler? Yani Bu bunlar da arada önemli. pardon buzdolabı çalıştı arkadaşlar. Küçük bir cızırtı varsa Evet, bu bak, ondan. eşyalarla ilgili de sorularım var mesela yani Evet. çok önemli aslında bir ev gibi dediğim gibi yani duş da var, tuvalet de var, işte mutfak var. Mesela işte bunları kullanımlarında nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Sonuçta insanlar 2 günlük 3 günlük seyahat ettiklerinde yıkanmak isteyecekler, duş isteyecekler. İşte burada duş alabilirler mi? Sıcak soğuk sular var mı? E, Bunlarla ilgili bize bilgi verebilir misin? Biraz teknik bilgi verebilir misiniz? Şöyle teknik bilgi tabii istediğin kadar veririm ama o zaman bu videonun süresi çok uzar. Ha, İstersen söz verelim. hı. Seninle bir video daha çekelim. Olur, tamam. Sen müsait olduğun zaman. Tamam. O zaman bir kamp alanına gideriz Evet. hatta. Diğer arkadaşlarımızı da alırız. Eğlenmekten bu sefer video çekmeyi unutabiliriz. Aslında sefer- kamp alanına giderken kendimize bir kamera takalım. Olur. Ateşimizi yakalım. Hem- Ateş başında yapalım bu sohbeti. Evet, hatta bir gün şöyle yapalım. Sizi izleyenler, takip edenler sosyal medya hesabınızda onlarla bir buluşma ayarlayalım. Bir etkinlik planlayalım. Karavanlarla birlikte sohbet edelim. Aslında Güzel videoların olur. yorum yerine birebir canlı face to face sohbet etmek, bu şekilde bir beyin fırtınası yapmak karavanlarla ilgili. Hem kamplarla ilgili hem de karavanlara ekstra yapılırken ne özellikler gelmesiyle ilgili sohbet O zaman yapıp bir- bununla bir video paylaşılabilir aslında kalabalık bir grupla. Ateşin Olur. etrafında toplanıp güzel olur böyle. Unutmadan şunu belirtmek istedim. 15-16 Şubat'ta Eskişehir'de olacağım. Bir fuar var. O fuarda da arkadaşlar bir buluşma düzenleyebiliriz. Hatta davetiyeleriniz de benden. Kaç kişi olacağımız önemli değil. Tarih yaklaşmaya doğru nasıl iletişime geçeceğimizi Instagram üzerinden paylaşırım. Ya da işte bilmiyorum bir şekilde. O Çok- şekilde arkadaşlar çok davetiyeleriniz de gelir. Eskişehir fuarında buluşuruz. Hem ona cumartesi hem pazar isterseniz. Kim hangi gün müsaitse. Hem sohbet ederiz. Hem karavanlara bakarız birlikte. Güzel bir Hatta ortam şöyle bir şey olur. yapalım. Eskişehir çok genç, dinamik bir şehir. Yaşayan bir şehir, canlı bir şehir. Bu videonun altına yorum yazan 2 kişiye karavanınızla birlikte bir gün seyahat ettirin. Bence Eskişehir'e gittiğiniz zaman. Olabilir. Yalnız çekilişle- oraya karavanla gitmeyebilirim işte. Bence bir gün bunun sözünü verin. Tamam. Gittiğiniz zaman da dediğim gibi yorum yazan 2 kişi bir çekiliş yapıp karavanla gezi yapabilirsiniz Eskişehir'e. Tamam. Eskişehir'i onlar size gezdirir karavanla bu sefer. Hem sohbet eder hem karavan tecrübesi yaşamış olurlar hem de Eskişehir'in seyahat edecekleri nerelere gitmeleriyle ilgili güzel bir video olur. Tamam. Güzel bir içerik konusu oldu. Hem de bir çekiliş yapmış oluruz. Ben böyle şeyler hiç yapmadım arkadaşlar. Bence yapmalısın çünkü çok ciddi bir takipçi sayın var. Seni çok ciddi bir kitle takip ediyor. Bu insanları da bence bu şekilde ödüllendirmen gerekiyor. Hak Tamam. ediyorlar. Tamam, yapacağım. Bu arada Bunun arkadaşlar sözünü de aldık bu arada. e,
Küçük bir parantez açalım. Şu an biz bir stadın yanındayız. Murat futbol antrenörü. Ayrıca profesyonel olarak da futbol oynadı yıllarca. O yüzden burayı seçtik. Ben buraları hazırlarken orada şikayet ediyordu, ya diyor ayağa pas vermiyor. Bu böyle yapmıyor filan. Şimdi ama konu o kadar sardı ki bakıyorum hiç bakmıyor sahaya. Maçta ne oldu, antrenman nasıl gidiyor diye. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Bence bu Böyle samimi bir ortam olsun istedim. bence güzel, zaten. bu sohbette en karlı olan sizin takipçileriniz oldu. Sağ ol, Onlar için teşekkürler. güzel birkaç tane söz aldık. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu çekilişle onları bir Balıkesir'deki yazlı derslerini yapmayalım şimdi. Evet, Balıkesir için de bir planlama yapabilirsin Eskişehir'den sonra. Tamam. Balıkesir'den de sizi takip eden takipçilerinize bence onlarla da bir planlama yapabilirsiniz. Bir yerde toplanıp onlar size Balıkesir'i gezdirip siz de onlara karavan tecrübesi yaşatırsınız. Oh, güzel olur. Aslında gittiğiniz şehirlerde bunu yapabilirsiniz. Bakın çok güzel olur. Aslında güzel olur. Ben karavanla seyahat etsem mesela, yani Eskişehir'e büyük ihtimal karavanla gitmeyeceğim. Gidecek olsam ama dediğiniz gibi karavanla bir yerde buluşuruz. Evet. Hem insanlar benim işte kendime göre yaptığım bir karavanı gezmiş olurlar. Hatta Sorularını orada sorarlar. tabii Hem de çay kahve içeriz. karavanları olan insanlar da sizle birlikte gelebilir. Bir Tabii. şey olabilir. Böyle bir ekip kurulabilir orada. Bir yerde toplanılabilir. Güzel olur. Fikirler güzel. Çok fazla seçenek sundun. Teşekkür Evet. ederim. Camper'a bu arada hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah Camperlogi. inşallah karavan severleri, karavanı olan insanları, bunu işletmek isteyen insanları, karavanlarını yenilemek isteyen insanların arasında bir köprü olur. Bu anlamdaki bu pazardaki boşluğu da dolduracağını düşünüyoruz. Kesinlikle. Yolunuz açık olsun. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şu an yeni kuruldu. Yani sayfasına girdiğin zaman her şeyi mükemmel göremeyebilirsin ama kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Hı hı. Bu arada web sitelerini de yorum açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Siz de göz atabilirsiniz. Android'de ve iOS'ta da uygulamaları var. Web siteleri de var. Nasıl girip incelemek isterseniz bir bakarsınız. Üye olmanızı da tavsiye ederim. Eskişehir fuarının davetiyelerini de onlar ayarlıyor bu arada. Onu da bir incelemiş olursunuz. En yakın fuar Eskişehir olduğu için Eskişehir'i söyleyeyim. Aslında benim için en yakın değil. Ben yarın bir aksilik olmazsa Almanya'da olacağım. CMT fuarı var Stuttgart'ta. Ben de küçük bir anket yaptım. İnsanlar ne tarz karavanların videolarını izlemek istiyorlar diye. Ha, güzel. Lüks karavanlar ve offroad karavanlar yüksek oranda çıktı. Daha sonra camper ve çekme karavanlar geliyor. Oradaki yüzdelerine göre video çekeceğim. Güzel. Yani hangisinin yüzdesi çok çıktıysa ondan daha çok video çekeceğim. Paylaşacağım. Buradan da izleyicilerimize, takipçilerimize duyururum. Evet, çok teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. Yorumlar kısmına da Emrah Bey'e tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa mutlaka belirtin. Bu anlamda sizin ihtiyaçlarınız nelerdir? Bunları görüp onlara yönelik çalışmalar ve videolar da önümüzdeki haftalarda Emrah Bey'den gelecektir. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederim tekrardan Murat. Ben Güzel teşekkür oldu. ederim. Birlikte Çok sağ ol. Çok keyifli güzel bir bir video sohbet oldu. oldu. Çok Her zaman bunu tekrarlayalım. Senin sorularının bazıları çok uzun cevaplar Ya istiyordu. evet, teknik bilgiye biraz girdim çünkü çok fazla bunları merak eden insanlar oluyor. Aslında bu soruları da seyircilerimiz yorum kısımlarına merak ettiklerini yazabilir. Tabii. Hatta böyle bir kavanoza koyarız, sırayla çekip öyle cevaplayabiliriz. Güzel olur. Seyircilerimizin de kafasındaki bütün soru işaretlerini gideririz. Dönem dönem de onlarla birlikte bence bir yolculuğa çıkmak gerekir. Olur, yapalım. Hafta sonları bir etkinlik planlayabiliriz hepsiyle. Yapalım. Tamam. Senin stada gelelim. Antrenman yaptığın Hayır yere. hayır, stada gelmeyelim. Bence. Daha çok böyle o ormanlık alan ve sahil, deniz kenarlarına gitmek gerekiyor. İnsanlar metropolde çok fazla sıkıldı, bunaldı. Kışın bu üzerimize attığı bir ölü toprağa atmak gerekiyor. Tekrar bir yenilenip. Ama hastalıklarda bulunmak bilmiyorum. gerekiyor. Umarım siz olmamışsınızdır. Ben zor kendime geldim. Yeni iyileşiyorum. Evet, dikkat edin. Sesim Bu hala aralar çok iyi değil. çok fazla salgın var. Sağlığınıza dikkat edin. Teşekkür ederiz tekrardan bizi dinlediğiniz için. Teşekkürler. Görüşmek üzere Görüşmek başka üzere. videolarda. Bay bay. Hoşçakalın.